İyi günler değerli izleyicilerimiz. Adnan Oktar'la sohbetlere başlıyoruz. Bugün İsrail'den ve İngiltere'den değerli misafirlerimiz var. Oktar şimdi tanıtacak kendini. Evet, hemen solumda Sayın Haham var. Dün de programımıza katılmıştı hocam. Kendisi Dünya Siyonist Organizasyonu'nun Halkla İlişkiler Direktörü. İsrail'de Yaşayacağınız Partisi'nden geçen dönem milletvekilliği yaptı. Şu an halen partide aktif rol alıyor. Kendisinin İsrail basında düzenli köşe yazıları yayınlanıyor ve basında sık sık görüşlerine başvuruyor. Hemen onun yanında Sayın Yaşayacağınız Hollander beyefendi var, haham. Yakın zaman öncesine kadar Sanhedrin Hahamlar Meclisi'nin dış ilişkilerini yürüttü ve Beni Nuh Kudüs Mahkemesi'ne eş başkanlık yaptı. Kendisi uzun seneler hem dini okulda hem de Tel Aviv Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptı. Haham Hollander teorik fizik üzerine eğitim gördü. Aynı zamanda lisanslı patent avukatı. Şu anda İbrahimi dininin ilişkilerini güçlendirmesi için yoğun çalışmaları var. Hemen yanında Sayın Haham Ben Abrahamson var. Welcome. Haham Ben Abrahamson hem Musevi hem de İslam şeriatı ile ilgili konularda uzman bir tarihçi. 2004 yılından bu yana Kudüs Hahamlar Mahkemesi'nde İslam'la ilgili konularda danışmanlık yapıyor. Kendisi aynı zamanda İslam ve Musevilik Tarihi Araştırma Komitesi'nin kurucusu ve yöneticisi olarak iki dinin ortak geçmişini araştırıyor. Onun hemen yanında Haham Avraham Rahimi beyefendi var. Sanhedrin Hahamlar Meclisi yetkili hahamlarından, İran asıllı bir Musevi olarak özellikle İran ve İsrail arasındaki anlaşmazlıkların ortak dini değerlerimize uygu yapılarak çözümünü amaçlıyor. Haham Rahim'in Musevi liderliği, öğrencilere yardım, aile ve kadınlara destek, kampüslerde İsrail birlikteliği, gençlerin liderliği gibi çok sayıda kuruluşun yöneticiliğini yapıyor. Onun hemen yanında da 5 numarada Doktor Vefik Mustafa beyefendi var. Doktor Vefik Mustafa kendisi İngiltere'den Mısır asıllı bir politikacı. Doktor Mustafa İngiliz Arap Ağı'nın kurucusu ve başkanı. Ayrıca Global Etik için Parlamentolar Arası Koalisyon Kuruluşu'nun kurucularından, İngiltere Mısır Topluluğu'nun eski başkanı. Doktor Mustafa daha evvel İngiliz parlamentosuna aday gösterilmişti ve 25 senedir İngiltere'deki Arap azınlıklarının politikada temsil ediyor. Maşallah. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Lütfettiniz, şeref verdiniz, onur duydum. You are very welcome, you honored us. I'm very pleased. Sizleri gördüğümde her zaman sevinç duyuyorum. I become very happy whenever I see you. Maşallah. Ses gelmiyor herhalde değil mi? Any sound? Thank you very much. Yes, I did love I it. can't hear it. Ben duyamıyorum diyor. Now I hear. I can now hear you. Evet, duyuyorlar. Tamam, duyuyorlar. Now I hear. I yes, can hear now it very well. Thank you. Evet. Evet, duyuyor. İyi değil mi? Oktar Bey, Buyurun. misafirlerimiz özellikle bir şeyler söylemek isteyecekler. İlk sözü ben almayayım. Kendileri güzel şeyler söyleyeceklerdir, güzel müjdeler vereceklerdir. Dinleyelim. Let's hear your glad tidings. Maybe you can start. He would like to hear you first. Want to start? You want to start? You want to say something? You prepared something? I didn't. Okay, I'll start. So, I'd like to say to Mr. Oktar, thank you very much for inviting us again and again. And this time, we have some successes, I think, in what we have done together. And I think it is appropriate to thank Mr. Oktar not only for inviting us, but also for advancing the causes of cooperation, and which brings also cooperation is a good basis for good relations. And we have been cooperating now over trying to get a rapprochement between Israel and Turkey, and we have at least 2 successes in that. I will not explain exactly what they were, but there were 2 ideas which we discussed here and which were brought to the Turkish government, and these were apparently effective in advancing the cause of rapprochement. So I think not only we, me personally and the people here, but I think also both Turkey and Israel have a good reason to thank Mr. Oktar. Bizi açtığınız önce size teşekkür etmek istiyorum. Sondan başlayayım. İsrail ve Türkiye adına teşekkür etmek istiyorum. Çünkü sizinle olan ilişkilerimiz ve beraberliğimiz ve yaptığımız çalışmalar en azından 2 başarı getirdi. Bunları söylememe gerek yok burada ama bunu Türk hükümetine de bildirdik. İsrail-Türkiye ilişkilerinde gelişme var. Bunun için özellikle size teşekkür etmek istiyorum. Bu beraber yürüttüğümüz çabalarla meydana geldi. İnşallah. Estağfurullah. Sizlerin temiz kalbiniz, temiz vicdanınız güzel neticeleri almamıza vesile oluyor. Yes, because of your good heart, good morality,
And good heart becomes the reason to get the success. Çoktan olması gereken oluyor dersin. Hazreti İbrahim'in evlatları zaten birbirlerini çok severler dersin. The descendants of Abraham love each other very much. Of course, this should happen long time ago. The descendants of Abraham love each other very much. Yes. Abrahamson Bey. Yes, Rabbi Abrahamson. Well, it's in the last couple of weeks, I've been spending a lot of time researching about Jerusalem, about the Haram al-Sharif, the Temple Mount, all the structures that exist in the Temple Mount. And there's so much room there. There's lots of space for many different structures. And even what's there, I was really impressed when you look at the book of Ezekiel. In Ezekiel, the 41st chapter and the 8th verse, it talks about Ezekiel came to Jerusalem in a vision to see the height of the temple, to see the measurements of a temple that will, a masjid that will be built in the future. And he was shown the measurements, the widths, the heights. And one of the things that said is he saw the height of the temple, how high it was. But he didn't give a number. He just said he saw the height. And the word in Hebrew is gova. He saw the height of it. But it's interesting that that's related linguistically to the Arabic word kuba or kupa, the kippah, a dome. So I was just wondering in my own mind if Abd Malik, when he built all the structures on the temple, if he had in mind Ezekiel and the expectations of what were to come. And it just impressed me how much there's a common heritage in Jerusalem. It's something that both Muslims and Jews should realize, that every group has something to offer and something to receive in that place. And it's to our advantage to embrace our common heritage. Evet, çok ortak noktalarımız var. Mesela ben birkaç haftadır araştırma yapıyordum. Tevrat'ta Tapınak Tepesi tarif ediliyor. Ezekiel buraya geldiğinde gördüklerini, yüksekliklerini ve genişliğini tarif etmiş. Tam yükseklik vermiyor, yani metre olarak vermiyor, ama bakıldığında bu yapıldığı ortaya çıkan durum gözden geçirildiğinde Müslümanların yaptığıyla da yapılacak olan Tapınak Tepesi'nin oradaki Süleyman Tapınağı'nın ölçülerinin uyduğu görülüyor, yüksekliğinin uyduğu görülüyor. Dolayısıyla çok ortak noktalarımız var İslamiyet'te de, Musevilik'te de. Moşahı göreceğiz. Hazreti Süleyman Mescidi'nde yapacağız. Hazreti Süleyman Sarayı'nda yapacağız. Siz de göreceksiniz inşallah. Gönlünüz rahat olsun. Vakit tamam dersin. The time has come. We will see Moshiach inşallah. And we will see that the temple will rebuild. And we will see Moshiach and the temple will be rebuilt. The time has come for this. Büyük bir hırsla gayret edeceğiz ve mutlaka yapacağız dersin. With all our power we will try this and it will be done. Hırsımızı her geçen gün daha artıracağız. Gayretimizi daha çok artıracağız. Yes, we increase all our effort and ambitions. But it's something that nobody should be afraid of. It's not something bad. It's something that's very good for all of mankind. Bütün insanlık için güzel bir şey, korkacak bir şey yok bundan. Onu anlasalar zaten bayram yerine dönecek ortalık. But if they understand this, that will be fast every day, everywhere. That's it. Herkes Allah'ı çok sevecek. Binlerce yıllık mescit yapılıyor. Ve Allah'ın vaat ettiği günler geliyor. Terör kalmıyor, anarşi kalmıyor, kan dökülmüyor. Silahlar kalkıyor. Bütün insanları sevindirecek bir güzellik bu. It's a beauty for all the mankind, because the terrorism will be eradicated, anarchism will be over, and the weapons, all the weapons and the wars will be over. This is a happiness for all mankind, and all mankind will love God, Allah. İnsanlar ummuyor ama hayret edecekler ama olacak dersin. Some people don't think about this. Many people, but it will happen definitely. Definitely will happen. They don't expect, but it will happen. Tabii dostluğumuzun iyice pekişmesiyle bunlar olacak dersin. With strengthening our brotherhood and friendship, this will happen. Bağlılığımızın, ittifakımızın, kardeşliğimizin, gayretlerimizin yükselmesiyle olacak dersin. With all our our brotherhood, all our efforts and tight bonds. Her imkanı değerlendireceğiz.
we will take every opportunity to get over with this. In Jewish concept, as I understand, there was a we say fitna that 2,000 years ago that the temple was destroyed. But we believe as Jews that we can make it happen by ahavat chinam, by friendship, compassion between the hearts, not only the Jews, also, it's not seeds of hatred. Instead of that, friendship, compassion, love one each other as a human being. And through that, you can, first of all, rebuild it in our hearts. And then all the nations going to come and bring stone from here, stone from over there. And all together, we're going to make it happen. Evet, 2000 yıl önceki fitne sonucunda tahrip edildi Süleyman Tapınağı, Hazreti Süleyman'ın mescidi. Fakat arkadaşlıkla, bağlılığımızla, dostlukla, sevgiyle bu yapılacak. Önce kalplerde yapacağız. Sonra da bütün milletler oraya gelecek inşallah. Sonra herkes kendi ülkesinden bir taş getirip o tapınağı bina edecek. Çok fazla altına ihtiyaç var dersin. Herkes gönlünden geleni yapacak dersin. we need a lot of gold for this, and everybody coming from the heart, it will be done. It's not only the material, it means that spiritual. If you have the holy place of the three, with monotheist religions, as Christian, as Muslim, as Jews, all together, whenever that we working with each other towards something that is towards the humanity, towards whatever that humanitarian aid, something that you can unify all the nations towards that. That's going to be first step that Adnan Oktar already started with, going to bring the Yeshua not only for the Jews as Muslims, Christians, to all the nations and to the human being by peace and tolerance, to understand one each other, to make it happen in our hearts that we're going to have the time to going to give to others to speak, to understand other cultures, to multiculturalism. Whenever that you go on the dogma that my religion is the best, as we say, as Christian, as Muslim, as Jews, so it's not going to be happen. But whenever that you have the understanding by multiculturalism and you see yourself part of the nations, part of the human being, you move forward to this peace and compassion, rebuilding, first of all, rebuilding the temple in our hearts, spiritually, bringing, unifying the nations all together, and rebuild it all together for the sake of the God. Evet, Allah rızası için öncelikle kalplerimizde manevi olarak gerçekleştireceğiz. Ondan sonra da hep birlikte yapacağız bunu. Tabii şöyle bir anlayışın ortadan kalkması gerekiyor. Tek Allah'a inanan dinler var. En iyi din benim dinim şeklinde değil. Hepimiz bir araya gelerek, birleşerek inşallah bütün milletlerin geleceği şekilde burası yapılacaktır inşallah. Moşya çok ustadır dersin, duvarcı ustasıdır. Çok güzel yapar dersin. O başında olacak bu güzelliğin dersin. Kalplerin tamirinde de çok ustadır dersin. Bina konusunda da ustadır dersin. Moshiach is a grandmaster to build walls, to build buildings, and he will build this, inshallah, as a grandmaster. And King David spoke about this in a most beautiful way. In the Psalms, he said that the Israel's trust in the Lord, he is a help and salvation. Goes on to say, and the house of Aaron, which is who trust in the Lord, he's a help and salvation. And the people who fear the Lord is a trust and salvation. And what King David was saying is that Jerusalem represented all three groups of people coming together: the children of Aaron, the children of Israel, and those who fear the Lord. And we know that the people who fear the Lord, we call them children of Noah, or B'nai Noah. And this is a name for God-fearers.
And Targum Onkelos in Numbers translates the Kenai as Salamai, as like the word Muslim. So we really, in order to have Jerusalem fulfill its potential, it needs all the nations of the world to be working together, the God-fearers and the children of Israel and the house of Aaron. Evet, Tevrat'ta şu şekilde geçiyor. Hazreti Davud'un açıklamalarıyla Harun'un çocukları, Hazreti İsrail'in çocukları ama her şeyden önemlisi Allah'tan korkan, Allah'ın korkan kulları, bunlara Beni Noah deniyor bu şekilde. Bunların aslında bir tercümesi de Müslüman olmaları. Bu şekilde milletlerin hep birlikte yapacağı bir yer olacak orası. I would like to just make one comment. I think the English translation of the Hebrew should not be fear of God, but should be awe of God. And I think that the people who love God, as Maimonides explains, you love God and you are in awe of God. But if you do what you should be doing, there's no reason to be afraid of God. It is awe like you have. That's just English, just a word about the, you speaking English, so we should speak accurate English. We're translating the word from the Tanakh, which is written, King David spoke Hebrew, he didn't speak English. So he didn't say fear, and he didn't say awe, but I think the proper translation is awe. It says that God-fearers could be seen as People who are in awe of God, not people who are afraid of submit to God. God, not just fear Evet, God. bunun tercümesi sadece Allah'tan korkanlar değil, Allah'a teslim olanlar aynı zamanda. İngilizce, o zaman İngilizce bilinmiyordu tabii ama gerçek tercümesi bu şekilde. Teslim olanlar. Teslim olanlar. Çok güzel. Buyurun. Thank you very much, sir. It's really very grateful bring us all together like this. It's something very important and great to do, and for the great effort you make. For me, as British Egyptian, I see a Muslim, a nominally Sunni Muslim, I see there is a great challenge in the near future. And probably is a challenge even on longer term. Particularly, there's a huge vacuum of understanding. Turkey have proved something very positive, that it can work. Been today to visit a Jewish museum. There's peace, there's harmony, there's understanding, and there is a dialogue. And we need to extend this dialogue to the Arabic-speaking nations and other countries in the Middle East, like Iran, and probably Pakistan. So I think it's a huge vacuum is going to need to build, particularly we having a huge confusion in the Middle East because lack of knowledge. The number of books translated into Arabic over the last 5 years is less than the number of books translated into Spanish in 1 year. So it's in knowledge which empower people. And to empower people with knowledge, you have to empower them with democracy, with autonomy, with respect of human rights. And I think that's where soft power of a country like Turkey can be useful in bringing about such change. Because without this change, I doubt if there will be real political, religious change. I've been to Israel about 6 weeks ago, and I went to Temple Mount, I walked around, and I went to Al-Aqsa Mosque, and I walked to the Wailing Wall, and I felt things are exaggerated too much and used for political purposes. I think we need to emphasize that, to make trips, to make younger generation to see themselves, because the modern age now of communication is breaking borders and as well breaking countries like Libya, like Syria, like Iraq. Evet, günümüzde modern sınırlar, bu iletişim çağında Libya, Suriye, Mısır gibi devletleri meydana getirdiler. Mesela ben birkaç hafta önce, 6 hafta önce Tapınak Tepesi'ne ve İsrail'e gittim. Olayların abartıldığını, politik sebeplerle durumun ortaya çıktığını görüyorum. Fakat bunlar suni olarak meydana getirilmişler. Fakat yakın gelecekte olacak olaylar var.
uzun vadede olacak olaylar var. Türkiye bu açıdan pozitif bir yaklaşımı gösteriyor. Türkiye'deki demokrasi anlayışı ve Türkiye'nin yaklaşımı, İsrail'le olan ilişkileri pozitif bir yaklaşımı meydana getiriyor. İnşallah evet. Bugün 500. yıl vizesini ziyaret ettik hocam. Orada da Türklerle Musevilerin tarih boyunca ne kadar iç içe olduklarını, barış içinde yaşadıklarını anlatıldı. Onu da örnek olarak söyledi. Türklerin bu rolü Arap dünyasına iyi anlatılmalı diye söyledi. Özellikle de kitaplar ve eğitim üzerine anlatılmalı. Bir de Şoşana Hanım rahat mı orada? Tamam. Hanım arkadaşları çağırayım mı? Gelsinler mi? We can ask some girlfriends of us to join to the... Yes, please. Lütfen. Tamam, o zaman 3-5 hanım arkadaşımız hazır olursa bana söylerseler Şoşana Hanım'la beraber alırız. Şoşana Hanım maşallah çok gayretli, çok şevkli, çok güzel, faydalı faaliyetler olan bir insan. Evet. Tebrik ediyoruz, çok saygı duyuyoruz. Çok Congratulate Yes. Mrs. Beckerman because she has great efforts and she's very active for a good deal. I think Mr. Oktar's support is vital for world peace. And everything, all your initiatives, I think deserve all the accolades and wish you good fortune and success in everything that you do. Siz yaptığınız her şeyde başarılı diliyorum. Sizin çalışmalarınız dünya barışı için çok çok önemli. Bir kere Müslümanlarla Musevilerin çok güçlü bir dostluk ve kardeşlik içinde olması gerekiyor. Burada şeytan bir oyun oynamış, çok büyük bir oyun oynamış. Müslümanlarla Museviler ortak değerlerde hemen hemen tamamen ittifak halindeler. Şeytanın bu oyununu bir bozmak lazım. İkincisi de Hristiyanlar çok temiz kalpli, sevgiyi ön plana alan, barışı esas alan insanlar. Rahatça Müslümanlarla ittifak edebilirler. Kirli bir sevgisizlik dünyayı mahvetmiş benim gördüğüm. Ama şu an sizler varsınız, bizler varız. Bütün aklı başında insanları bir araya getirmek lazım. Bütün sevenleri, sevgi insanlarını bir araya getirmek lazım. Ve bu konuda çok acele etmek lazım. Bediüzzaman Said Nursi bu konuda diyor ki, her şeyde ifrat yanlıştır diyor. Ama irtibatta ifrat mutlaka gereklidir diyor. Yani çok sık görüşün, çok sık bağlantıda olun diyor. Sevgi insanları nerede görürsek bir araya getirip mutlaka tanıştırmak lazım. Mutlaka birleştirmek lazım. Tercüme aslında aldılar. Tercüme nasıl? Geldi mi? Is the translation okay? Yes. Yes. Evet. Question? Bir soru sorabilir miyim? Tabii. Do you have any advice for us to what we can do in our places to increase trust between Muslims and Jews and to dispel bigotry and misconceptions? Evet, sizin tavsiyelerinizi almak istiyorum. Musevilerle Müslümanların ilişkilerini, birbirlerine olan güvenlerini artırmak için ne yapabiliriz ve yobazlığa karşı nasıl bir çalışmalarımız olacak? Bir kere İsrail hükümeti çok cesur olsun, biraz çekingen. Yani dostluk için atak içerisinde olmak gurur kırıcı bir şey değil. Herkese ısrarla sevgi elini uzatmak, sevgiyle yaklaşmak lazım. Yani kim ne der diye tereddüt etmek hiç doğru değil. Mesela Türkiye'ye İsrail ziyaretleri çok daha yoğunlaşabilir. Türkiye'de İsrail'e karşı sevgi hakikaten Sayın Hollander'in dediği gibi, Abraham'ın sonunda dediği gibi bizim gayretlerimiz sonucu o şeytani baskı ortadan kalktı. Yani İsrail düşmanlığı, İsrail karşıtlığı geniş çapta yıkıldı Türkiye'de. Yani öyle insanlar var. Anket yapılıyor, hakikaten yüksek çıkılıyor. Fakat hükümet cesur davrandı. Sayın Tayyip Erdoğan. Evet. Güzel bir atakta bulundu. Hakikaten İsrail'e yanaşmak istediği anlaşılıyor. Fakat bu seri atakların, yani sevgi gösterilerinin ısrarlı olması hükümetlerin cesaretini artırdığını görüyoruz. Bunun daha da dozunu artıralım. Ben de konuşalım. Tabii. Buyurun. Yes, please. So I was here yesterday, and at that point, was only in Turkey for a few hours. Ben dün geldim. Tabii ki Türkiye'ye birkaç saattir buradaydım. Having been here now for more than a day, I actually sat down and wrote an article about all the misinformation that exists among Israelis
about what it's like here in Turkey. Ben oturdum ve bugün tabii bir gün geçti, bir makale yazdım. İsrail'deki Türkiye'ler ve Müslümanlar üzerindeki yanlış anlayış üzerine. Çok güzel. Jerusalem Post gazetesinde. Ha, güzel. Jerusalem Post'ta, evet. I've been welcomed and treated in such a friendly manner by the people first and foremost in your organization, but just in general in being around, and it's such a different picture than I would have imagined before I came. Gelmeden önceki resimden çok farklı olarak o kadar dostane karşılandım ki siz ve arkadaşlarınız tarafından ve genel olarak bu daha önceki düşüncelerimden çok farklı tabii. And my message coming back to Israel after this trip, even on a political level, is very much going to be that, of course, there's discussions now of renewed relationship on a political level, on a government level, but there has to be even more efforts, exactly the way you described it, amongst the people. Because I really believe that that's where the real change can happen. And Jews who are looking to live peacefully with Muslims and Muslims who are looking to live peacefully with Jews can actually find common ground together. Evet. Döndüğümde tabii politik olarak değerlendirmelerim olacak. Hükümetler arası ilişkilerin düzeltilmesi hakikaten güzel gelişmeler ama asıl olması gereken dediğiniz gibi milletler arası, toplumlar arası, Müslümanlarla Museviler arasındaki ilişkilerin aslında barış getirmede çok faydalı olacağını tahmin ediyorum. Masum İsrail halkıyla uğraşmak uğursuzluk ve bereketsizlik getirir. Yıllar önce söyledim dersin. Bu sözümün doğru olduğunu birçok siyasi fark etti. Şu an dönüşün kökeninde de onun olduğunu hissediyorum. And we're very thankful that there's someone who is sharing that message. As has been mentioned, there's so much misinformation and so much propaganda against, and to have someone who's sharing the truth, that's what's necessary to break through. Evet, gerçeği getirmek için bu mesajı sizden almış olmamız çok güzellik. Çünkü çok fazla yanlış bilgi ve propaganda var aleyhte. Evet. Ezan okunuyor herhalde. Kısa bir ara verelim. Evet. Hem de efendim. It's a short break now. Evet. Kısa bir yıllardan sonra devam edeceğiz. Devam ediyoruz yayınımıza. Evet. Thank you. Bir sevgi etiketi yapalım. Ne diyelim? Sevgi güvenir diyelim. Her gün bir sevgi etiketi yapıyoruz aslında. We do a hashtag for Twitter about love. And today's hashtag, this is many months. Every day it goes up to 10 hashtags. And it's about love trusts. Yani uzun süreden beri devam ediyor. Sürekli de yani iyi bir listede oluyor değil mi? Evet, maşallah. Evet. Since a long time it continues and it becomes top trend every day. Evet. Yeah. Evet. About love. Sevgi eksikliği zaten bütün problem dünyada ama akıllı insanların sayısı çok fazla. Sadece birbirlerini tanımıyorlar. Yani onu süratle yaptığımızda dünyanın en büyük gücü oluşmuş olacak. There are many people There are a lot of wise people in the world who doesn't know each other. Oh, That's yeah. the problem. We If they need to come put together, them together and it will be a great force to overcome the problem. it will fasten everything very fast. Because this means breaking barriers. Because if you look in a society where there's a lot of barriers on a personal level or sectarian level, it's very difficult to develop closeness. Say a Jewish woman and Muslim Arab man, or vice versa. It's because of lack of strength of autonomy. Of course, wisdom is very important, but wisdom comes with age most of time. But wisdom, you can be younger as well. But I think knowledge and feeling free to choose, that's very important. And love. Problem dinler arası olduğu gözüküyor. Mezhepçi ve dinci bir yaklaşımdan dolayı problem meydana geliyor toplumlar arasında. Halbuki Allah zaten bizden sevgiyi istiyor. Sevgi çok güzel. Sevgi olmadan din olmaz zaten. Sevgi olduğunda da diğer dinlere tavır almanın bir anlamı yok. Allah wants love from us. Without love, there cannot be no religion.
No. Yani bütün bela fanatik olmaktan çıkıyor. The trouble is fanaticism. Yeah, fanatic does not know love. Fanatic only know violence. Fanatikler de doğru. Sevgiyi bilmiyorlar. Onlar sadece şiddeti biliyorlar. Evet. Buyurun. The point is that you spoke about the hashtag of the love and trust. We're speaking about the abstract concepts. You have to bring in practice micro and macro. Micro is as already you mentioned, friendship, between brothers, between sisters. It's love and compassion between women and men. I mean, in the frame of the family making, we say families. In Judaism, we say families. Families being put together, men and women for the next generation, with one target: how to educate them for for love and trust through the family pattern that's going to come through. But if you could take not only friendship, also the family making, women and women, we're going to take it to the nations that they are in dispute already. That means, as a family therapist, you can say that it's divorcement. It's not so simple that the people prefer to make it possible by families or get separated and so on. But we already, nations, they have their own autonomy, they have their own culture and set of minds. How we can bring them, it's not the same that women and men and women, it's nations, each of them by their own set of minds, that you have to find the common values for, even in Egyptian culture, that you can, as Eastern, you can find so in common. Oh, yes. We found, so just right away, we met each other, I think, half an hour ago. We found too many things in common, because our values that we are sharing with each other, it's a collective history. It's more something that it's coming from not only abstract values, abstract concepts. It's we practicing one each other. What we can do with each other to move forward between leaders, between the clergymen, between the rabbis and so on, between the politicians as well, not only the territories that we're speaking about, but also to bring these messages as messengers to our nations, that it's possible to do that. Yeni tanıştık ama aramızda çok Well, yeni tanıştık ama aramızda çok ortak değerler var. Biz bunu dünyaya yayarak, bunun elçileri olarak barışı tabii ki meydana getirebiliriz. Bunlar tabii soyut, mesela sevgi ve diğer şeyler soyut olarak var. Ama asıl bunu hayata geçirmek lazım. Mesela aile yapısı, kadın erkek ilişkileri, sevgi, bunları diğer kuşaklara taşımak, bunlar asıl barışın ve bütünlüğün temelini oluşturacaktır. Çok ortak noktalarımız var yoksa. Toplum çok kolay doğru yola ikna edilebiliyor. Yani insanlar bunu zor görüyor ama çok kolay oluyor. Mesela biz küçük bir topluluğuz. Darwinizmin geçersizliğini anlattık. Türkiye'de şu an %80 Darwinizme inanmıyor. Eskiden %80 inanıyordu. Şu an %80 inanmıyor. Yani bu çok büyük bir netice. Çok küçük bir toplulukta bunu elde ettik. Mehdi'nin, yani Moşiyah'ın geleceğine Türkiye'nin %7'si bile inanmıyordu. Şu an %70 inanıyor. Yani anlatımdan insanlar çok rahat ikna olabiliyorlar. Ümitsiz oldukları için insanlar başaramıyor. Yani dinlemezler bizi. Olmaz ki falan mantığında oluyorlar. Halbuki Allah olayları şu an Moşiyah, Mehdi'ye göre zaten bütün dünya çapında geliştirdi. Yani muazzam bir zemin meydana getirdi. Sadece daha kararlı, daha samimi irtibatta devam edip bu anlatımın genişletilmesi gerekiyor. Mesela İsrail'de İsrail ordusu toplanıyor. Moşiyah için dua ediyorlar. Nefis bu. O filmi biz sürekli göstertiyoruz.
İsrailli dindarlar toplanıyorlar. Moşiyah'ın gelişi için dua ediyorlar. O filmi de sürekli gösteriyoruz. Bu insanların bilinçaltında, ruhunda çok derin etki yaptığını birçok insan bilmiyor. Mesela İran'da Mehdi'nin gelişi için çok coşkulu ilahiler söylüyorlar. Bu toplumu çok derinden etkiliyor. Yani mesela küçük bir anlatım bile bir yerde internette de bir yayınlanması toplumda dalga dalga müthiş bir heyecana sebep oluyor. Yani insanlar manevi yönden heyecan verici, gerçekçi, hakikaten gözüyle gördüğü olayların karşısında çok etkilenirler. Bunu daha yayalım. İnşallah. To convince the societies and bring the right path is not difficult. But people become, because of the hopelessness, they become Yüksek, daha unsuccessful. yüksekiz. For example, in the Turkish society, the believers of Darwinism was more than 80% in the 30 years ago. Now, 80% are against Darwinism. We are such a small group, but we succeeded in that. So, to become successful, to trust, and efforts are with the evidences brings the success. But because of the hopelessness, people cannot get success. So we can progress the message of the emergence of the Moshiach to the entire world. For example, there are films, we show the movies from the Israeli army, they pray for Moshiach. And we show Iranian army, they pray for Moshiach every day. And then because of this, more than 70% now believe in the emergence of the Moshiach in Turkey, for example. Mesela Musevilerin dindar olduğu, mesela kadın erkek ayrı haremlik selamlık sistemi var. Gelenekçi Ortodoks Müslümanlarda bu müthiş bir heyecan meydana getirmişti o devirde. Ben bunu yayınlamıştım ve çok büyük etkisi olmuştu. Yani Musevilerin dindar olması Filistin'e, Mısır'a, bölgenin tamamına çok olumlu etki yaptı. Bir rekabet hissiyle onlar da çok daha dindar olmaya çalıştılar. Yani bunlar pek gözle görünmez gibi oluyor ama etkisi çok büyük oluyor. Onun için Moşiyah'ın gündemde tutulması, yani Mehdi'nin gündemde tutulması, İsrail ordusunun daha büyük kalabalıklarla Mesih'in gelmesi için dua etmesi, Musevilerin daha büyük kalabalıklarla dua etmesi çok büyük bereket ve etki meydana getiriyor. Yani Allah'ın gücünü insanlar tam bilemez. The people cannot know about the power of God. To keep Moshiach in the agenda, top in the agenda, brings a lot of effects, has very effective. For example, as a small thing, I showed the religiousness, the piousness of the Jews in the entire Islamic world. And because of the competitive reasons, competition, they became more religious. So these look like small things, but has a lot of effect. So keep the Moshiach's emergence in the agenda, top in the agenda, will have a lot of effect. Mesela bak her gün çok özür dilerim. Her gün yayınladığımız bir film var. O filmi seyredelim. Moşiyah'ın gelişiyle ilgili. Musevi kardeşlerimiz nasıl dua ediyorlar bir görelim. We will see now the movie about the emergence of the Moshiach. Sesini de aç duyayım. And we זה הזמן שאנחנו צריכים להתעורר ולהתפלל יום ולילה. ואפילו אנחנו בבית שלנו נצעק משיח, רק בינינו בין המשפחה שלנו. צריך שנצעק משיח, שקדוש ברוך הוא ישלח לנו משיח. כי הפתרון היחידי של העם היהודי זה משיח. אנחנו עכשיו נגמור ונצעק כולנו למשיח, אבל כל אחד במשפחה שלו, בתוך הבית שלו, כל פעם שיכול לצעוק משיח, יצעק.
שהקדוש ברוך הוא ישלח לנו משיח שלנו. ובעלי ציון גואל וכיני רסול ונאמר אמן. חזק וברוך. משיח. כולנו נצעק משיח. כולנו בכורם חזק. 7 פעמים. 7 פעמים. משיח! 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 תתגלה ברחמים! תחזרו אחריי! משיח! תתגלה ברחמים! לא שומעים אתכם. משיח! תתגלה ברחמים! אבא שבשמיים, שלח לנו משיח צדקנו ברחמים! אבא שבשמיים, שלח לנו משיח צדקנו ברחמים! אבא שבשמיים, תבנה לנו את בית המקדש! אבא שבשמיים, תבנה לנו את בית המקדש! אבא שבשמיים, תגאל אותנו ברחמים! אבא שבשמיים, תגאל אותנו ברחמים! אבא שבשמיים, שנזכה לחזור בתשובה שלמה לפניך! אבא שבשמיים, שנזכה לחזור בתשובה שלמה לפניך! אבא שבשמיים, שנזכה לראות את משיח בן דוד עין בעין! אבא שבשמיים, שנזכה לראות את משיח בן דוד עין בעין! אבא שבשמיים, שלח לנו משיח בן דוד היום! אבא שבשמיים, שלח לנו את משיח בן דוד היום! צריכים לקרב את המשיח. רוצים אנחנו את המשיח. אתם רוצים אותו? רוצים שיבוא? תגידו כן. כפיים. אדוננו מלך המשיח, אדוננו מלך המשיח, אתה שומע את הכפיים שלך? כולם מצפים לך, כולם מחכים לך. מה אתה מחכה? תבוא כבר. It's so important that they have a common target of Mashiach, bimhera b'yameinu, as soon as possible. But what we do for that, that's the point.
First of all, hope, motivation, it's great. It's spiritual and as well in the army. In Judaism concepts, we have that, first of all, hit aruta dele tata, maybe hit aruta dele ila. First of all, we have put with our good deeds the first step, and then we can ask Hashem to bring us the Mashiach. But just expecting that Mashiach gonna come, it's, as we found in the scrolls at the Masechet Ketuvot Kuf Yud Aleph, that they say that Shlosha Shvuot, that they didn't want to gonna get to Israel to establish the state of Israel because they wanted the Mashiach to gonna do that. But what happened? The Zionist movement moved forward, thinking and coactive, first of all, bringing all the Jews from Basel, Herzl, from all the diaspora, all together to be one nation in the land of Israel. Hope, motivation, but it happened. Why? Because by the good deeds that they did all together, made it happen. Also, we have another part of the Palestinians that we have Arab Israelis that are part of this Israeli nation, that they got equality and they have their own autonomy and cultural autonomy that they are expecting, not only by hoping that it's going to come. We have to do that by our own hands, giving it happen. And by what? By practicing it, each other. Umut ve motivasyon bunlar güzel, tamam. Sadece beklemekle olmaz. Bizim ne yaptığımız önemli, ameller önemli. Örneğin İsrail'in kuruluşu Moşiyah'ın yapacağı bir şey olarak bekleniyordu. Halbuki o zamanlar, o dönemde Siyonist hareketle diaspora ile bütün dünyadaki Museviler İsrail'e gelip İsrail devleti kuruldu. Dolayısıyla bizim pratik olarak yapmamız gerekenler var. Bu yapıldığında ancak Moşiyah'ın çıkmasını bekleyebiliriz. Sadece beklemek olmaz. Amellerimiz önemli. Mehdi devrinde Müslümanlar başında halife olmayacak. Mehdi devrinde iki uçlu kuyruklu yıldız çıkacak. Moşiyah devrinde iki uçlu kuyruklu yıldız. Allah bunu gökte çıkarttı, kuyruklu yıldız. Nur'un kuyruklu yıldızı. Haley kuyruklu yıldızı çıkaracağını söylüyor Peygamberimiz. Bu da çıktı. Bunun dışında Betlehem'in çıkacağını söyledi. Betlehem de çıktı. Bunu insanlar kendi gayretiyle yapmadılar. İsrail devletinin kuruluşu da Mehdi'nin zuhur için Allah tarafından oluşturuldu. Yani insanlar yapmış olmakla beraber Allah tarafından oluşturuldu. Yoksa ona kaderde Allah asla müsaade etmezdi. Mehdi'nin zuhuru, yani Moşiyah'ın rahat hareket etmesi ve İsrail'de Hristiyanlar, Museviler, Müslümanlar varken zuhuru için Allah ona imkan verdi. There are things, this happens in the destiny. For example, the appearance of the two-tailed comet, it's called Lulin, which appeared 2009 as the sign of the emergence of the Mashiach. And Hale comet, which is also a sign of the emergence of the Mashiach. These are created by God, not by our own hands. So this happened in the destiny. The establishment of Israel also made by God, by Allah, for the emergence, to make easier for the emergence of the Mashiach. Yani Moşiyah'ın yüzü su hürmetine yapıldı o ders. Yoksa yani sadece bir siyasi topluluk olsun değil. Because of love of Mashiach, Israel was established, not for just a small society. Yani Allah'ın dediği dünyaya hakim olsun diye oldu ders. To make prevail the word, what God says. To establish this, Israel was established. Görünmeyen güçler de devreye girdi. The powers which are not unseen powers are effective now also. Sırf görünen güçlerle yapılmadı. Görünmeyen güçler asıl devredeydi. Not only the observable powers, but unobserved powers also, unseen powers are also effective now for the emergence of the Mashiach. I was, if I may add, say that there's an axis of prosperity which extends between Egypt, Israel, and Turkey, which can create a new vision for a new world, a new life, new understanding, because there's very great similarity between Judaism, particularly, and Islam. There's a point I sometimes get confused which is which, and where Islam
there is some driven from it, like marriage ceremony, henna, kitab, all that. Kutub, the first word in Quran called ikra, and ikra, kare, you know more about it than me. So I think they should be public from bottom up understanding between the nations rather than controlled by the top, by the regimes, which is undemocratic and actually fragmenting this process of prosperity. Bir refah hattı var Mısır'da, işte Türkiye, Suriye üzerinden. Bunu tepeden inme değil de alttan ortak noktalar, mesela çok benzerlikler var. Evlilik konusu, oku diye zaten Kur'an'da bildiriliyor inşallah. Çok ortak noktalar var Musevilikle İslamiyet arasında. Bunu alttan, yani milletler düzeyinde, toplumlar düzeyinde mi hareketlendirmek daha iyi olur? It's so important that already Rabbi Hollander also mentioned, it's not expecting from the regimes and the democratic and totalitarian countries regime that's not at the same level of autonomy they're giving on sovereignty and giving to the people, but whatever that we can do as a people, as a mankind, that you can do, that is people to people, NGOs with NGOs, INGOs, international, non-profit organization. They're gonna people bring it together, and we have technically it's happening, spreading, broadcasting right now. That your program is broadcasting to thousands, millions of people. They can see that, watch whatever that's happening right away in this room. It means that's the Messiah era, Mashiach era, that's happening with social networks, technologies, and so on. How we can use it to bring us and the mankind together, not for hostility, not for the disputes, for not a hatred of, seeds of hatred. Against that, we're going to do that by together, hand by hand, that people to people, to bring the common values, something that they can make it happen, that people already want it, liberty, they want it, that's love, they want it, the hashtag that is said, trust one each other. It's going to be, road to going to get over there. Nowadays, we say that in Messiah era, that is a Mashiach era, that Hashem, that God gonna take all the Hasidim, all the tzaddikim, all together, that the people that's all the mankind did the good deed together at the circle, hand by hand, and they are, why circle and not other thing? Because circle, you can see that you're dancing with each other, that's holding hands of each other, and each of them say that Ze Hashem kivinulo. At the circle, at the point of the circle, okay, at the middle of that, everyone they say Ze Hashem kivinulo. This is the God that we worship. But each of them, the Christianity, that's Turks, Iranians, each of them, they do it with their own tariqah, with their own way of thinking, set of mind. But everyone, in the Messiah era, gonna get all together and dance with each other, that we have the same common targets. How we can get to there, just people with people. People to people by the messenger. That's the one step that we did towards that, coming from Israel to Turkey, to Mr. Adnan Oktar did all these steps to bring us together. That's Messiah era. Evet. Moşiyah Mehdi döneminde insanların el ele tutuşup mesela çeşitli milletlerden, çeşitli dinlerden Allah'ı anarak hep birlikte bunun için çabalamaları son derece önemli. Yani insanların el ele vermesi,
insan insana, işte toplum örgütleri, toplum örgütleriyle birlikte. Örneğin biz mesela İsrail'den geldik. Siz de programlarınızda hep bu gerçeği dünya çapında yayıyorsunuz. Yüz milyonlar ve milyonlarca insan seyrediyor sizi. Bu gerçeği el ele hep birlikte yaymamız son derece önemli. İslam dünyasında müthiş bir Musevi aleyhtarlığı vardı. Buna karşı en esaslı karşı mücadeleyi yapan grubuz. Ve kahredici etki oldu. Ve güçleri yetmedi. Türkiye ile İsrail'in arasını açmak istemişlerdi. Ve hatta doğrudan düşman haline getireceklerdi. Bunu yapamadılar. Ama buna çok küçük bir grup vesile oldu. Ama bütün gücün Allah'ta olduğunu görüyoruz. Çünkü bizim yapabileceğimiz bir şey değildi bu. Biz sadece sebebe sarıldık. Bir parça gayret ettik. Allah neticelendirdi. Mesela masonluk da öyle. Çok nefret edilen bir gruptu. Ben masonları savunur bir üslup kullandım. Yani iyi olan masonları savundum. Bunların hepsi kötü değil de bunların içinde iyi insanlar da var. Dindar Museviler var, dindar Hristiyanlar var, dindar Müslümanlar var. Dolayısıyla bir kulüp, bir dernek dedim. O nefreti de kırdım. Yani masonlara karşı olan nefreti de kırdım. Tapınak şövalyelerine karşı da yine böyle bir öfke vardı. Ben bunu da kırdım. Aynı şekilde, aynı mantıkla kırdım. Dolayısıyla her insan grubunun içindeki iyi insanları değerlendirme yönünde bir faaliyetimiz oluyor. Biz masonların da devreye girmesini istiyoruz. Dindar Musevilerin de devreye girmesini istiyoruz ki zaten devredeler. Dindar samimi Hristiyanların devreye girmesini istiyoruz. Yani tek Allah'a inanan samimi Hristiyanlarından. Ama bu ufak ataklarla oluyor. Yani küçük bir atak yapıyoruz. Allah çok büyük netice veriyor. Ya Darwinizmi biz yıkacak bir güce sahip değiliz normalde. Dünya çapında bir güç bu. Çünkü binlerce, on binlerce üniversite Darwinistlerin emrinde. Milyonlarca profesör, doçent ve asistan onların emrinde. Biz çok küçük bir grubuz. Yani çok küçük bir grubuz. Onlara gücümüz yetmez normalde. Ama gücümüz yetti. Dünya çapında gücümüz yetti. Ama yani biz her zaman Mehdi ve Moşya'yı hep andık. Hep Allah'a güvendik. Yani biz aklımızda yapıyoruz demedik. Allah yapıyor, bizi vesile kılıyor dedik. Yani bütün güç Allah'ındır dedik. Ve güzel neticeler alıyoruz. Mesela İsrail'le bağımız önümüzdeki günlerde daha da güçlenecektir, göreceksiniz. Yani tam anlamıyla dost olacağız ve Türkiye'de bu İsrail karşıtlığını tamamen kıracağız. Bakın %80'lerden süratle geriye doğru çekilmeye başladı şu an. Bak %80'lere kadar çıkmıştı. Gayretlerimiz neticesinde süratle geriye doğru çekilmeye başladı. Hükümet de durumun farkına vardı. Ve İsrail'e dostane ve sıcak yaklaşmaya başladı. Çünkü hükümete çok baskı yapıyor gelenekçi Ortodoks bir kısım Müslümanlar. Yani İsrail düşmanlığı Müslümanın sanki vasfıymış gibi gösteriyorlar. İman ehli ise, samimi Müslümansa zaten İsrail'e düşmandır gibi. Halbuki tam tersi. Tam tersi, yani gerçek bir Müslüman Musevileri sever. Hristiyanları da sever. Ama tabii yanlış bir inanç görürse onu uyarır ama sevgiyle ve şefkatle uyarır. O nefret dilini kırdı Türkiye'de. Mesela bunu da çok rahat elde edebildik. Ben dışarıya çıkıyorum. Gençlerde müthiş bir sevgi görüyorum. Eskiden böyle değildi. Mesela bir alışveriş merkezine gidiyorum. Hemen hemen herkes resim çektirmek istiyor orada gençler. Yani yürümek çok zor oluyor. Sevgi dili çok gelişmiş. Eskiden bir Müslümanlık anlayışı vardı. İşte asan, kesen, döven, söven. Bir de dinsiz olur, ateist olur. Başka bir yol yok gibi gösteriyorlardı. Seven, merhametli, akıllı, modern, şefkatli, Musevilere karşı koruyucu, Hristiyanlara karşı koruyucu bir Müslümanlık anlayışını anlattık. Bütün gençler de kabul etti. Şu an gelenekçi Ortodoks Müslümanların bize karşı konuşacak bir gücü kalmadı. Çağırıyorum, gelin tartışalım, konuşalım diyorum. Kimse konuşamıyor. Çünkü dediklerim doğru. Kur'an'la konuşuyorum ben. Ayetle gösteriyorum. Kur'an ayetiyle gösteriyorum. Dolayısıyla mesela şu an sizlerle görüşmemiz, konuşmamız da Musevi aleyhtarlığını ciddi şekilde kıran önemli bir atak oluyor. Önce direndiler ama sonra güçleri yetmedi, geri gitmeye başladılar. Önce çok direndiler. Ama şu an Musevilerle dostluk politikası başladı. Hükümeti de eleştiriyorlar. Hükümetin dayanacağı bir nokta oldu. Biz noktaya istinat olduk. Hükümetin savunmasını biz yapmış oluyoruz. Hükümet kendi kendini savunamaz. Biz Musevileri çok
işte seviyoruz şu Kur'an ayetine göre diyemez. Biz bunu söyleyebiliyoruz. Hükümet sadece Museviler bizim ittifak ettiğimiz insanlardır. Saygı duyduğumuz insanlardır diyebilir en fazla. İşte makul konuşmalar yapabilir. Yani siyasi konuşma yapabilir. Ama detayını ve delillendirmeyi biz yapıyoruz. Hükümete bir noktayı istinat oluyor. Mesela Darwinizmi yıktık. Bu da hükümete bir noktayı istinat oldu. Yani dayanma noktası oluyor. Yani hükümetin zeminde bir felsefeye ihtiyacı oluyor. Yani her hükümetin bir felsefesi olması gerekiyor. Felsefesi olmadan ayakta duramıyor hükümetler. Dayandığı felsefi zemini oluşturmak çok küçük bir grup tarafından yapılıyor. Onun için Moşiyah da çok küçük bir grupla dünya çapında netice alacaktır. Allah bunu göstertecek. Hep beraber göreceğiz inşallah. İnşallah. Bizler de, ben de talebesiyim Moşiyah'ın. Sizler de talebesiniz. Hepimiz talebesiyiz. I'm a student of the Moshiach, and you are the students of the Moshiach. We are all students of the Moshiach, but very summarize, very small group, there were small attacks, but great effect. For example, Darwinism was prevailing entire world as a very small group. We did an effort against that and destroyed Darwinism. Ben görmediğim halde, ben Moşiyah'ı görmedim. Ama talebesi olarak bütün gücümle gayret ediyorum. I haven't seen Moshiach, but as a student, I do all my effort, everything I can do. So these efforts will establish. For example, there was enmity and hatred against the Israeli and Jews. As a small group, we gave the evidences from the Quran, and I explained why it is wrong. And we get great success on that. From the 80% enmity and hatred against Jews, now it's declining very rapidly right now. And there is much better, strong bonds between Israel and Turkey, right? In the near future, it will be very successful. We'll ally with Israel. So as a small group, we get great success. But we never say we do this with our wisdom. We always trust God. We know God is doing it. But as a small group, it's small attacks. We get great success in enmity and hatred against. So as a small group against Moshiach, we'll do it with a very small group. I am the student of the Moshiach. You are the student. We are all students of the Moshiach. And I think what the movie showed that we saw before and what you've been saying all along is the importance of replacing despair with hope. And actually in our prayers, the Jewish people pray 3 times a day in the synagogue. Actually, we pray 5 times a day, twice in the morning and evening. But a prayer that we pray, every public prayer is that Et tzemech David avdecha mirat tzmeach. It should the offspring of David, the Moshiach, the Messiah, should come forth quickly, and he should and he should bring forth salvation, because for his salvation we hope all day long. Kol hayom. It's important. We say in our prayers that we have to hope for Messiah, hope for the Messianic age, and replace despair with hope. And this is something we say 3 times a day, and is something that's a message which is universal. Evet, evrensel bir mesaj olarak biz güne dualarımızda en az 3 kere Moşiyah'ın ortaya çıkması için dua ediyoruz. Bunu umut etmek çok önemli. Moşiyah'ın ortaya çıkması ve onu görmemiz için mutlaka umutlu olmamız ve dua etmemiz. Tabii Allah bize onunla bereket veriyor, güç veriyor, azim ve başarı veriyor. With this, God gives us success and all this barakah and blessing from God. Biraz kapıyı açın, hava gelsin size. Buyurun. The point is that Mr. Oktar says that Darwin theory, it was used as an instrument for political matters. That means separate church of religion, the church from the state. Second thing, started the social Darwinism. That means that, okay, there is no mankind. They are superior and those inferior. That means brought us to Holocaust, brought us to Stalin, fascists, brought us to Hitler and the Germany of Nazism and so on. It means that you see that the theory that even scientific by science, it wasn't put in reality because they couldn't find all whatever that they got from point A to the mankind. Couldn't find all these line to the mankind.
because the creation is that mankind is created by God, men and women, and B'Tselem Elokim Bara, that the mankind, they have their own autonomy, and the Moses that by Exodus that brought the first message from the brought out that became nation of Israel from Egypt, that brought them that there is a 10 commandments that's giving us, you can say, Anochi Hashem Elokecha, that means I am the God that you can worship, but you can say also, you can say I, that means egocentrism. It's Hashem Elokecha, that is your God, but egocentrism. Whenever that you're going on the Western culture, that it's more egocentric, Europe-centered, and see that from above, not let the people to think by their own set of mind, and bring them by their own steps that they do, like Arab Spring, that they do, or Islamic awakening. They do their own steps to democracy. It means step by step. But whenever that you're going to bring something that it's something new, as it's spring, Arab Spring, going to bring the democracy. We saw what happened in Afghanistan and in Iraq. It means that step by step, not only the regimes, also the peoplehood, people to people, and the mankind together, they can do it. As they did it in the Arab Spring, in all these nations in Arab countries. Evet, Darwinizmi biz gördük. Darwinizm bir politik araç olarak kullanıldı. Bütün komünizm, faşizm, Hitler'in katliamları hep ondan çıktı. Böyle bu şekilde bir çizgi çekmek istediler ama bunda başarılı olmadı. İnsan insana el ele tutuşması, insanlıkların bir araya gelerek birlikte hareket etmeleri çok önemli. Arap Baharı'nda bu vardı. Adım adım hep birlikte hareket edildiğinde başarı olabilir ancak. Sevgi çok hayatidir. Doğru söylüyorsunuz. Yes. Love is very crucial. Samimiyet, Sincerity, akıl wisdom, ve vicdan. and conscientiousness. Yeah, I think the success of Israel as a nation in the Middle East go back to people with principled vision, very dedicated, who over a period of 50 years or 40 years were able to build, convince, and work together. I think the most important is working together, because at the end of the day, nobody could force a Russian Jew to meet a Yemeni Jew with completely different culture, different outlook, different upbringing, but they were working together, which I think, when you look at the Jews who lived in Egypt, for example, in the 30s and 40s, they were part of Egyptian society and richer. As a matter of fact, some of the political parties in Egypt were led by Jews. So I think we got to invest in that again. İsrail başarısı tesanütten kaynaklanıyor. Çok değişik kültürlerden Museviler var. Yemen Musevisi var, Rus Musevisi var. Kültürleri çok farklı ama birlikte hareket ettikleri için, tesanüt içinde hareket ettikleri için İsrail çok başarılı oldu. Allah'ı çok sevdikleri için. And love, because they were loving God. Allah'tan korktukları için. And fear of God. Yeah. They were successful. Kur'an'da çok bahsi geçen bir topluluktur. Yani yüzlerce ayette İsrail'den bahsedilir. In hundreds of verses, there are statements about Israel in Quran. It comes true. Hundreds of verses, different verses. Peygamber soyudur. Descendants of prophets. Tabii ki onların dünyanın son zamanında çok önemli görevleri olacaktır. In the end times, they have very important duty. Israel and Israelis. That's why they should work together, really. I mean, the disharmony now is not because of people hate each other. The disharmony because of political leaders who appear nowhere, like to control the country by creating a hate culture to consume the people's energy. And that's why it's not productive society.
Evet, üretken olmamanın sebebi de hükümetlerin böyle bir ortam meydana getirmemeleri. Tesanüt ortamının bozucu yapılarından dolayı üretkenlik bozuluyor. Hükümetlerin cesur olması gerekiyor. Biraz çekingenler. Yani oy kaybıyla içleri korkuyla dolu oluyor. Oy kaybı korkusu olmaması lazım. Her hükümetin sevgi, dostluk ve kardeşlikte çok atak, çok samimi, çok kararlı olması gerekiyor. Oy için İsrail düşmanlığı, oy için başka İslam düşmanlığı yahut Hristiyan düşmanlığı çok çok çirkinler. Because of the fear of government's loss of vote, that destroys this success. They shouldn't have a fear of loss of vote, but they shouldn't think about the brotherhood, love, and friendship. Hükümet dine, İsrail'deki dindarlara şiddetle karşı olan grupların baskısından çekilmemesi lazım İsrail hükümetinin. Çünkü dindar bir hükümet İsrail'deki hükümet. Sayın Başbakan da öyle. Çok daha cesur, kararlı olması lazım. Onların birkaç yazısından, gazetede çıkan böyle olumsuz ifadelerinden çok etkileniyorlar gibi görüyorum. Evet. Bence hiç etkilenmesinler. Başarıyı veren Allah, onları koruyacak olan da Allah. Çok daha rahat hareket etmeleri gerektiğini düşünüyorum. The government in Israel, Israeli government, Mr. Netanyahu, also shouldn't be affected by negative pressure from the non-religious groups. Some articles, some TV programs shouldn't affect the government. They should be more brave. Dindarlara daha açık, rahat sahip çıkabilir. Moşiyah'tan açık açık bahsedebilir. They can own the religious groups in Israel, the religious people, and he should be bravely talk about also Moshiach. He can talk about the emergence of the Moshiach. Onların alaycılığı, münasebetsiz konuşmaları zaten her devirde, her peygamber döneminde olmuş. Ona önem vermemesi gerekir. They come about that happened all times also. They talked about the prophets in a negative way. This happened all the times, but this shouldn't affect the government. If we're going to go back to these Islamic movements, we get to the modernists, Islamic modernists, that you got Al-Afghani, Abdul, Rashid Reda, and we get through the history, we're going to get to whom? We get to Hassan al-Banna. Hassan al-Banna, Muslim Brotherhood. Through him, because of the Nazis and the oppression of the Muslim Brotherhood, that they really, you see the scrolls of the Hassan al-Banna. It's a program. It's a program, cultural program to make the movement to be more, let's say, to motivating the people for something new that's going to happen. But because the oppression of the Nazar, they brought him to the Sayyid Qutb, and through that maybe to Qutbism, and through that to Al-Qaeda, ISIS. Maybe they want the Muslim Brotherhood in another way, but how Hassan al-Banna, Rashid Reda, Abdul, that they wanted the Islamic, modernist Islam, that we have the multicultural as well, that we have the interaction between these cultures, East and West, to bring something new to Islamic countries, not the Arab countries, 22 Arab countries, to 56, 59 Islamic countries. It means that we need not only hope and motivation, we need a program. Not a program just for the Muslim Brotherhood. We need, for the mankind brotherhood. And by your vision, maybe we can make it together, that's going to happen. Evet, sizin görüşünüz de bu birlikteliği, dünya çapındaki birlikteliği sağlayabilir. Öyle Müslüman kardeşlerin veya geçmişte olan olaylar gibi bir şekilde değil, evrensel, bütün insanları bir araya getirici bir birliktelik de olabilir. Bunu da sizde görüyoruz. Evet, katılık güzel bir şey değil aslında. Daha böyle sevecen, daha coşkuyla insanlara merhametle yaklaşan, şefkatle yaklaşan, herkesin iyiliğini isteyen bir ruh. En doğrusu bu. Allah'ın bizden istediği de zaten bu, biliyorsunuz. God wants us with loveful and compassionate soul, not being very solid against other people, but being compassionate, merciful, and loveful. That's what God wants us from us. What about Wahhabism? I mean,
we touched about Muslim Brotherhood, but I think the amalgamation of Muslim Brotherhood and Wahhabi from Saudi Arabia is the cause of all these problems over the last 20 years, 9/11, etc. I think, and the oil money, of course, enriched the trend by building hundreds of mosques all over the place. I know in England, for example, £1 billion were spent in 1 year just to support mosques in England. £1 billion, rather than create schools and education and translate books into Arabic language for people to learn. İngiltere'de 1 milyar pound harcanmış. Sadece camilerin yapılması için ve düzeltilmesi için okullar yerine böyle bir şeye gitti diyor. Ve bu Müslüman kardeşler ve bunun gibi düşüncelerin oluşmasını nasıl engellenebilir? Yani bu baskı sonucu ortaya çıkan topluluklar, diğer... Müslüman kardeşler Mısır'da iktidara geldiklerinde onların ileri gelenlerine çağırdım buraya. Çok modern bir İslam anlayışını savunun. Sevgiyi ön plana alın. Böyle dekolte hanımlarda olsun, modern gençlerde olsun. Musevilere de sahip çıkın, Hristiyanlara sahip çıkın. Yani çıktığınızda yanınızda hem Museviler hem Hristiyanlar, modern gençler de olsun, kapalı hanımlar da olsun. Herkes sevdiğinizi göstertin. Sanata, bilime, estetiğe çok önem verin dedim. Çok güzel konuştunuz dediler. Turizm konusunda bize yardımcı olabilir misiniz dediler en son olarak. Yani dediklerimi hiç anlamamışlar demek ki. Sözümü dinlemiş olsalardı çok nefis bir netice alacaklardı. Ama her kötü olayda bir terbiye vardır. Her kötü olay insanların kafasını açar, doğruyu görmelerini sağlar. Mısır halkının da doğruyu bundan sonra daha rahat göreceğini düşünüyorum. Ama tabii bunlardan çok ciddi ders çıkarttıklarını düşünüyorum. Çünkü Allah çeşitli şekilde insanları terbiye eder. Bu da Allah'ın insanlara bir uyarısı, bir terbiye metodu. Allah sessizce ve insanlara sezdirmeden eğitir. Allah teaches, educates people silently. There is also very good things higher in that also, because Allah education in that way the people, like the coup for example happened, they didn't listen, but there is education in that. So Allah educates the people silently in that way. Ama bana göre her insan eğitilebilir. Ben hiçbir insana öfke duymam. Anlatılırsa, konuşursa eğer deli değilse, yani doğuştan böyle şeytani bir ruha sahip değilse, her insan ikna edilebiliyor. And I think everybody can be educated. I am open to that. Everybody can be educated unless they are insane or mad. So education is possible for everybody. Ya makul, dengeli bir insan olmak çok önemli dersin. But if they're intelligent, rational people, they can be educated, of course. To be moderate, it's not means that's separation between church and the state. To be moderate, it doesn't mean that you have to be secular. To be moderate, it doesn't mean that you have to change your set of mind. You can have it. You can be dati. You can be religious, to believe in God, not in Darwinism, chas v'shalom, but move forward with the technologies. Move forward with the modernism. Because in the West, the modernization coming with the secularization, the separation of the church and state. But whenever that you go to Israel as a role model of one of the only democratic state in the Middle East, you can find that you can be religious as well, moderate. You can have all the nations in one nation. That's all together coming from France, from Poland, from east and west together, and we have the targets that's gonna build after Holocaust that happened, gonna rebuild it, something new, bring it, and to create. And create, it means that we say just gonna come together. We can do that together. Through the nation of themselves, you say Muslim Brotherhood, great. What do you do for the Muslim Brotherhood, for other Muslims? You're going to cut the heads? Or you do to moderate them, to give them knowledge, to educate them, not with hatred, to love and compassion,
to what you do to give them. You do the dawah, the Wahhabi. We get billions of dollars going to open the mosque. Okay, to be dogmatic, or gonna give them love, to give them to gonna be part of the nations. As we can find also in the history of Islam, that we're gonna get to the Abbasi, after the Bani Umayyah, Bani Abbas, that Harun al-Rashid, and there was a knowledge, and the medieval era that they were in the darkness in Europe. In darkness of the middle era, we could find where in East, Andalus, in the East, Harambam, the Maimonides, Rabbi Sa'di go on. They wrote their writings in Arabic, Hebrew. It's in Iran. They wrote it. The poems in Shahin Imrani, Baba Lot. They wrote it in Persian, it's a Persian, Jewish Persian, that it's handwriting. It means that... ondan sonra devam edelim. Ilımlı olmak sadece mesela laikliği söylüyorlar. Dinle kilisenin ayrılması. Ilımlı olmak için mutlaka dine karşı olmak gerekmez. Modern olmak için. Aynı zamanda dindar olup Darwinizme de karşı olunur. İsrail'de olduğu gibi. Mesela İsrail tek demokratik ülkesi Orta Doğu'nun. Orada hem dindarlık var ama aynı zamanda da modernler. Demek ki bu şekilde olabiliyor. Tabii Eski ki. çağlarda da bu olmuş. Onun örneklerini veriyor dışarıda. Evet. Just because of what? Because of openness. Openness, it means that our opening ourselves, not only from learn from others, gonna keep also our own heritage, as the Japanese did, at the Eastern countries, the Singapore, and these countries did, and Hong Kong, and they did move forward with the moderate and keeping their, like Israel, their own heritage. Evet, yani modern olmak dine karşı olmayı gerektirmez. Özetle onu söylemeye çalışıyor inşallah. Evet. Yine görüşeceğiz. Akşam da görüşeceğiz inşallah. Yes, we will see each other and we will see each other this evening also. Evet, şimdilik programımız... Evet, kısa videolarla devam ediyoruz programımıza. Misafirlerimize teşekkür ediyoruz katıldıkları için. Evet.